kaderde bu hayatın üzerinde yürürken adım adım bir haritada yürür gibi yürüyoruz ve rolden role giriyoruz. Hangi roldeysek tam da kader atlası bir an için senin ruhunun o anki rolünü sana gösteriyor. Şu anda diyor busun diyor. Şu anda diyor busun diyor. Gerçekten inanılmaz. Öyle sorulara, öyle yanıtlar aldık ki Ölüm aldaçan, sonlandıran. Gerçekten doğruymuş yani. Gerçekten ailelerinde birisi nazarla bu dünyadan gitmiş. Dünya açısından hangi maskeyle geliyor? Bize kendini ne olarak gösterecek? Uzaylı bunlar herhalde. Bu yayını seyrediyorsanız ve şu anda eşinizin narsist olduğundan şüphe ediyorsanız, o zaman bu kartı sizin için Allah. çektim. Eşiniz sizi nasıl görüyor? anne olmak istiyorum. Çok uğraştığım halde bir türlü olmuyor. Kader atlası bunu nasıl yorumlar? Ya Hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili izleyicilerimiz? Gizemli bir konuyu bugün konuşacağız. Karşımda çok değerli konuğum sevgili Zeynep Dündar, Real Life Akademi kurucusu, aile danışmanı ve aynı zamanda Türk mitolojisi araştırmacısı. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. merhabalar Tuğba Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok olmuştu görüşemedik. Çok özledim sizi. Ben de sizi çok özledim. Şükür kavuşturana diyelim. Çok güzel bir vesileyle aslında bir aradayız. Beni çok etkileyen bir çalışma, son çalışmanız. Hem aile danışmanlığı uzmanlığınızı hem de Türk mitolojisi bilginizi bir araya getiren, harmanlayan, müthiş açılım yaratan, bilinçaltında, kişilerin hayatında gerçekten büyük dönüşüm yaratan bir çalışma. Kader Atlası, bir uygulama aslında sevgili izleyicilerimiz de birazdan ne olduğunu öğrenecek, belki de deneyimleyecekler. Kaderin iz düşümünde gizemli bir rota diyorsunuz Kader Atlası'na ama nedir Kader Atlası? Elinizde kartlar var. Buyursunlar, hoş geldiniz tekrar. Gerçekten dediğinizde çok haklısınız. Şu an yaptığım çalışma hem çok anlamlı hem de benim çok uzun yıllardır farkına varmadan işte ben de kaderin içinde yürürken aslında bütün seçimlerimin bugün bir araya gelip derlenmiş, toplanmış hali. Bence çalışmalarımın nirvanası diyebiliriz. Yüksek lisansım evet aile danışmanlığıydı. İlerleyen süreçlerde gördüğüm ilk rüyadan itibaren Türk mitolojisi araştırmaya başlamıştım. Türk mitolojisini biz araştırırken şöyle araştırdık. 2 tane kütüphane kurduk. Bizim kütüphanelerimiz şu an bu konudaki en geniş kütüphane. Yani herhangi bir kütüphaneye gitseniz Türk mitolojisi konusunda bizdeki kadar kaynağı bir arada gerçekten bulamazsınız. Biz de bulamamıştık. Çok uzun bir araştırma sonucunda bu kitaplara erişebildik. 70 karakterlik Türk mitolojisindeki kahramanların resimlerini bir ressam arkadaşa Ayşegül Kalaycıoğlu'na resmettirdi. Kendisi benimle beraber çalışıyor. Bu resimleri yaptırabilmek için 3 sene boyunca bir araştırma grubunda bu bilgileri araştırıp bulmamız gerekti. Bunların önemi neydi biliyor musunuz? Neden ben bu işin peşine düştüm? Çünkü bunlar binlerce yıl önce atalarımızın inandığı mitolojik karakterler. Yani Türklerin ortak bilinçaltı, Türklerin ortak Kodlarımızda bilinçaltı. var mı yani bunlar aslında? Evet. Ve yaşantıları. Aynen öyle. Türklerin ortak bilinçaltı burada. Bugün Göbekli Tepe bizi ne kadar heyecanlandırıyorsa bu mesele de o kadar heyecanlandırmalı. Çünkü o somut bir veriyken aslında soyut olarak bilinç dışımızda bunlar zaten duruyor. Biz farkında değiliz. Belki de yaşadığımız birçok sorunun arkasında hem bireysel hayatımızda hem ülke çapında bu derece kendimizi bilmiyor olmamız, kendimize ait arketiplerden yani rollerden yani maskelerden haberdar olmamamız olabilir. O yüzden bu beni çok heyecanlandırıyor. Uygulamayı nasıl yapacağımızı da biraz sorularda ilerleyerek anlatmaya çalışacağım. Evet, aslında yaşantımızı sizin de söylediğiniz gibi yaşantımızdaki pek çok yerleşmiş davranış kalıbını biz kaderimiz sanıyoruz. Çok büyük bir yanılgı tabii bu. Bir takım davranış kalıpları ya da ilişkilerimizde süregelen durumlar, döngüler, belki de kısır döngü diyebileceğimiz anne kız ilişkisi, baba kız ilişkisi ya da eş ilişkileri, belki de ev sahibimizle yaşanan bir sürtüşme. Kader atlasını bununla nasıl ilişkilendirebilirim? Kaç kart vardı Zeynep Hanım? 6 çeşit kartımız var. Fakat Evet. ben şu anda bir oturum için 90 kart hazırladım. 90'ın sebebi şu. 6 çeşitten 15'er tane var. Yani sizin bir soru sorduğunuzda aslında 90'da bir şansınız var. Düşünebiliyor musunuz? Size öyle bir cevap vereceğim ki 90'da birden bir tane seçmiş olacaksınız. O sorunuzun cevabı olacak. Şimdi artık kader atlasını anlatmaya gayret edeyim. Hatta biraz soru cevap gibi yapayım. Mesela diyelim ki ülkemiz Türkiye Evet. şu anda Amerika ile ilişkisi bakımından bakalım. Çünkü şu anda yayında sadece ikimiz olduğumuz Evet. için katılımcılar da olsa onların soru cevaplarını yapardık. Türkiye-Amerika üstünden Evet. gidelim. Evet. Türkiye'nin Amerika karşısında konumu bir arketip yani bir maskelenmiş temsil olsaydı nasıl olurdu? İlk olarak Türkiye'nin konumunu seçeceğim. Şöyle karıştırmaya devam ediyorum. Bakmadan da seçeceğim. Şöyle yapalım. Evet. 90'da Benim de bir sorularım şansımız olacak. var. Çok. Tamam. Tamam.
Dedim ki şöyle. Bak aldaçan. Yani bu kartın manası şudur. Onun da üstünde bazı güçler vardır ki bu aksakallar olabilir, enteresan. Bir başka otoriteye Evet. bağlıdır. Çünkü bir devlet adına şu anda konuşuyoruz. Ama aynı zamanda böyle kılıç kuşanmış, çok güçlü, kadere yön veren, sonlandırandır. Bir süreci sonlandırabilme Ah, gücüne sahip olan. Bu da bizim bazı yerlerde zaten nasıl gördüm. güvenilir olduğumuzu aslında sembolize ediyor. Şimdi bir de Amerika neymiş ona bakalım. Bu arada görüyorsunuz yani kartları karşınıza karıyorum ve hiçbir şekilde de bakmıyorum. Amerika Türkiye'ye karşı nasıl görünüyor? Hangi maskesiyle kendisini bize gösterecek? Şöyle bakalım. Şuymuş diyorum. Çok merak ediyorum. Aman Allah'ım. Kendini bizim üstümüze görüyor. O kendini bizim Oo. üstümüzde görüyor. Evet. Demek ki bunun değişmesi lazım. Biz ne yapıyoruz? Kader Atlası dinamik bir atlas. Bu atlasta kişiler yani bireyler oluyor. Birey bir soru sormuştu. Bu kartı seçmişti. Bir grup içinde yaptığımız bir çalışma. Ben 10 kişilik bir grupla geçenlerde denemesini yaptım ve muazzam sonuçlar aldık. Bu Evet. kişi diyoruz ki bu gruptan kimdir senin cevabın? Herkes kartını baştan seçmiş oluyor. Diyelim ki bu gitti bunu seçti. Hala kartlarını görmüyorlar. Tabii ben kartlarda ne olduğunu görüyorum. Dolaşıyorum etraflarında ve sormaya başlıyorum. Bu kendini ne sanıyor da o role giriyor diyorum. Senden üstün görüyor demedim henüz. Şimdi açıklamasını bekliyorum. Diyor ki bilemiyorum ki diyor aslında diyor daha mı geniş? Geniş olduğu için mi diyor ve bu dinamik bir şekilde devam ediyor. Bu sırada bu roldeki yani bu temsildeki kişi de karşı tarafa cevap veriyor. Hatta birbirine yaklaştırıyorum, uzaklaştırıyorum. Öyle ilginç dinamikler oluyor ki o benim aynım diyen aynı kartı seçmiş insanlar oluyor mesela. O benim özümün bir parçası deyip aynı kartı seçmiş insanlar oluyor. Dolayısıyla biraz önce gördüğümüz Türkiye-Amerika konumlandırması sanki siyaseten doğru gibiydi. Ama diğer taraftan siz neden birbirinizi öyle görüyorsun diye onlara diyalog yaptırmak lazım. Sen neden kendini burada görüyorsun? İnanılmaz. Neden kendini tahta görüyorsun ki biraz o Amerikan bayrağını da anımsatıyordu gerçekten. Sen neden kendini burada görüyorsun? Sen niye kendini bir arabulucu olarak görmene rağmen onun kadar güçlü görmüyorsun? Çünkü aynı karta çıkabilirlerdi. Dolayısıyla kader atlası benim rehberliğimde aslında karşılıklı yaşanan bir diyalog. Neden atlas Evet. derseniz de biz kaderde bu hayatın üzerinde yürürken adım adım bir haritada yürür gibi yürüyoruz ve rolden role giriyoruz. Hangi roldeysek tam da kader atlası bir an için senin ruhunun o anki rolünü sana gösteriyor. Şu anda diyor busun diyor. Şu anda diyor busun diyor. O anlık durumu gösteriyor. O yüzden de çok bence etkileyici. Şu anda sen nesin? Çok etkileyici. Aslında biz yayından önce Zeynep Hanım'la ben tabii hemen merak da ettiğim için sorular sordum ama dedik ki yani özel hayatımla ilgili hani yayın sırasında sormayalım çünkü o kadar doğru yanıtlar veriyor ki dedi. Peki deneyelim dedim. Ya inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Öyle sorulara, öyle yanıtlar aldık ki evet ben de bir açılım yaşadım. Ciddi bir açılım yaşadım hem de. Bunu zaten yayından sonra tekrar konuşuruz ama müthiş çalışıyor kartlar. Yani aklıma hemen şey geldi. Mesela hani kart deyince spiritüel alanda hani tarot ve benim aklıma gelir ama hani tarotun da bir gizemli bir ve gerçekten hani gerçeklik payı yönü vardır. Evet. Korkutan da böyle biraz hani o kadar doğruluk payı olduğu için ama bu anında sanki daha net hani yüzüne böyle çarpan yanıtlar veriyor gibi. Sizin rehberliğiniz tabii burada çok önemli. Yani sözcü oluyorsunuz ama Doğru. uzmanlığınız işte oradan devreye girmiş oluyor, ortaya çıkmış oluyor. Arada fark var aslında ama biz de korkuyoruz kartlardan onu da söyleyeyim. Çünkü ben de Ben çok merak korktum. ediyorum. Evet, çok merak ediyorum. Ya Evet. şöyle, şu ana kadar bir grup çalışması, onun dışında bireysel olarak birçok kişiyle oturum yaptım. Bu sayede de şunu gördük. Henüz kartlar hiç yanılmadı. Herkesin o anki ruhsal durumu neyse, alması gereken cevap neyse Evet. gerçekten hep birebir doğrusunu verdi. Şimdi ben de evde oğlumla otururken böyle merak ediyorum. Ya diyorum şu sorunun cevabı ne acaba? Bir çekiyorum. Ateş diyor ki sorma daha fazla. Hepsi doğru, hepsi doğru. Burası evet benzer. Tarotla benziyor. Tarotla farklı olan kısmı şu. Biz kehanet yapmıyoruz. Yani Evet. geleceği görmüyoruz. Biz şu anı söylüyoruz. Şu anda şöyle yaparsam böyle olur. Ve bir sorumluluk da veriyoruz aslında bireye. Çünkü herkes çözüm arıyor. Fakat çözümler umutlu olmamız gerekiyor doğru ama sorumsuz bir noktadan insan çözüm bulamaz. İnsan hayatında gerçekten bir şey çözmek istiyorsa iyi ya da kötü konfor alanından çıkmak gerekse dahi neyse ne harekete geçmek zorunda ve sorumluluk almak zorunda. Bu çok zor bir şey Tuğba Hanım. Kolay bir şey değil. Var olanı değiştirme Bence de. çabası çok gerçekten samimi söylüyorum zor bir şey. Şu anda kartlar bize anlık olarak ne yapmanız gerektiğini söylüyor. İnanılmaz. Yani çok uzun bir zaman ben motivasyon koçluğu da yaptım. Motivasyon koçluğunda belki 6 ayda birinin
bilinç düzeyinde geleceğimiz noktayı biz tek temsilde şu anda görebiliyoruz. Diyoruz ki senin yolun şu. Bu yoldan yürürsen o istediğin sonuca ulaşırsın. Sorumluluk sende. Ama bak, atlas önüne dümdüz açıldı. Rota belirlendi. İster yürürsün, ister yürümezsin. Dolayısıyla anlık çözümü görmek isteyenleri, rotasını takip etmek isteyenleri ben 15 Kasım'da bir oturum yapacağım bu arada. İstanbul'da ilk defa 30 kişiyle yapacağız biz bu oturumu. Çok heyecanlıyım. Bu da çok enteresan bir ilahi hizalanma oldu. İstanbul Sinema Müzesi'nde sabah 11 ile 17 arasında biz Kader Atlası oturumunu 15 Kasım'da 15 sabahtan Kasım. akşama kadar 30 kişiyle bir dizilim yapacağız. Temsiller oluşacak. Her gelenin bir sorunu için rota belirleyeceğiz. Burada çok ilginç olan başka bir konu da İstanbul Sinema Müzesi'nin eski adının Atlas Sineması oluşu. Biz aslında Atlas Aa, Sineması'nda, Kader Atlası'nda bir aa. sahneleme Ama yapacağız. O sizin yüzden böyle tesadüf dediğimiz, özür dilerim, tevafuklarınız çok olduğu için hani çok şaşırdım buna ama çok da şaşırmadım. Yani çok fazla var sizin hayatınızda, biliyorum. evet, evet, evet. İnanılmaz. Ben de hala hayret makamındayım Tuğba Hanım. Ben Maşallah. zaten hala hiçbir şey bilmediğim noktasındayım. Sakın kimse yanlış anlamasın. Bir şey bildiğimiz ben zannetmiyorum. Karşı tarafın da zannetmesini İddia istemem. da etmiyorsunuz. Yok, asla. Ay, ne bilebiliriz? O kadar sonsuz bir bilinç dışı zaten kolektif Evet. havuz var ki. Benim de bildiğim şu kadardı. Ama farklı şeyler biliyoruzdur. Onun için şu an beni ilgili izliyor olabilirsiniz. Kim bilir siz de neler biliyorsunuz. Benim küçücük bir farkım şu olabilir. Ben bu rüyaları çok ciddiye alıyorum. Rüyalarımı somuta çekiyorum. Yani başka bir alemden geliyor onlar ama ben onları resmettirmek suretiyle veya onlardan bana gelen görevleri yerine getirmek suretiyle rüyalarımı soyut alemden, belki 5. boyuttan gelen alemden 3 boyutlu bu alemde real hale getiriyorum. Gerçekleştiriyorum. Benim belki bir farkım o olabilir. O yüzden bir sürü düşündüğüm şey, hayal ettiğim ya da rüyam benim gerçek oluyor. Çünkü çok peşinde koşuyorum. Yazıyor musunuz rüyalarınızın tümünü? Hiç Çok yazmıyorum sık ben. rüya görüyor musunuz? Şöyle, ben aslında çok sık rüya görürüm ama her rüyam mesajcı mıdır? Hayır. Mesela 25 sene önceki bir rüyamı bile anlamlandırdığım olabiliyor. Mesajcı bir rüya gördüğümü fark ettiğimde onu resmettiriyorum ya da onu not alıyorum. Yani her rüyamı yazmıyorum. Mesajcı rüyalarım üstünde çalışıyorum. Birazdan sorular da ben sormak istiyorum. Aklımda mesela hemen bir soru var. Dünyanın da şu anda gündeminde olan bir şeyle alakalı ama öncesinde neler sorabilir? Yani kişiler bu açılımı nasıl sorular sorarak, en doğru soru yöntemi nedir? Hangi alanlarda doğru soruları sorabiliriz diye size yöneltmek isterim. Ben orada da aslında yardımcı oluyorum. Mesela birisi kilo soruyor. Kilo çok sorulan bir soru bu arada. Kilo bana neden geldi? Birinci soruyu bunu sorduruyorum. Ondan sonra diyorum ki o kilo geldiğinden itibaren insanlar seni nasıl görüyormuş? Hayatında seni gördüğü zaman rahatsız olduğun kim var? Kendini o fazla kiloyla kime göstermeye çalışıyorsun? Yani belki kendini birine çirkin göstermeye çalışıyorsundur diye düşünüyorum. Çünkü bu Oo. arada da ne zaman insanlar kilo sorsalar çıkan hep aynı kart oluyor. Şu ana kadar baktıklarımda. Şu ana kadar. Dolayısıyla orada böyle ilerliyorum. Bunun dışında biz kendi aramızda 10 kişilik yaptığımız çalışmada dizimde bir arkadaşımız ev sahibiymiş, kiracısıyla sorun yaşıyormuş. O kiracısını sordu, onunla ilgili inanılmaz bir şey çıktı. Anne baba ilişkisini çok soran çıkıyor ve çok kıymetli bilgiler çıkıyor. Mesela çok ilginçti. Dizimde bir hanımefendinin babası çok küçükken vefat etmiş. Bunu henüz bilmiyoruz. Ben zaten bu arada dizime gelenleri tanımıyorum. Yani davet ediyorum, geliyorlar ama ben onların o özel hayatlarına hakkında bilgi sahibi değilim. Hiç Tabii. tanımadığım insanlarda çıkan meselelerden bahsediyorum. Şöyle oluyor. Kişi annesiyle ilgili sorununu sordu. Annesiyle ilgili karşılıklı 2 tane çektiler. Fakat 3. bir kart daha çekilmesi gerekiyordu. Onu da çektirdim. O kim çıktı biliyor musunuz? İlk dizimi açan kişinin bu hayatta var olmayan, o çok küçükken vefat eden babası çıktı. Ve tabii tahmin edersiniz, evet, babanın çıktığı kart da şuydu. Yani göklerdeki uçmaktaki ideal baba. Gerçekten gözyaşları içerisinde, siz de biraz önce ağladınız. Daha önce Evet, yaptığım diğer makyajım programlarda da programcılar ağladılar. Kişinin bilinç dışında en dibe bastırdığı ama o anda açtığı açılımla ilgili, sorduğu soruyla ilgili en doğru cevaplar geliyor. Bu yüzden şu andaki fikrim, bence sınırsız sayıda soru sorabilirsiniz. Mesela bir açılımda birisi iş bulamadığını anlattı. Dedi ki ben neden iş bulamıyorum? Çünkü işlerle ilgili bütün beklentisi maddiymiş. Yaptığı işte maneviyat göremiyor. Bu yüzden de iş arıyor, görünüşte arıyor. Fakat manevi tarafta tatmin olmadığı için hiçbir iş onu kabul etmiyor. O zannediyor ki işler beni kabul etmiyor. Oysa ki kendisi şu anda istemiyor. İşin içinde maneviyat aradığı ortaya çıktı. O yüzden çok soru sorabilirsiniz. Duymaya da
Evet ama ya yanıtı duymaya hazır mıyız noktasını düşünüyorum. Çünkü yani dediniz Şöyle, yani bir tokat gibi olabiliyor aslında gelen yanıt. evet, ben Yüzleşme yumuşatmaya yani. çalışıyorum ama öyle oluyor. Ama şöyle diyelim, siz bir arabaya bindiğiniz zaman bir hedefe varmak istersiniz, değil mi? Yani hiç hani öylesine boş boş dolaşayım demezsiniz. Çünkü zamanınız da gidiyor, benzin de yakıyorsunuz. Bir yere doğru gidersiniz arabayla. Dolayısıyla ben aslında kader atlasına arabaya binenleri sormasını istiyorum. Yani arabaya bakarken soru sormayın. Arabaya bindiniz, direksiyon tuttunuz, rota belirlensin diyorsunuz. Kesin çözeceğim, çok Evet. niyetliyim ama yeter ki bana rota gelsin. Ben de onlara bakmak istiyorum. Şu anda ben çok fazla bireysel bakmamaya gayret ediyorum. Yani çok fazla vaktim yok çünkü. O yüzden Kader Atlası'nda hani Kolektif. toplu Hı hı bir hı açılım hı yapacağız. hı hı. Fakat şu anda aile danışmanı olduğum için çocuğun rahatsızlığı ile ilgili görüşlerim oluyor. Karı koca ilişkisi sorunları yaşayanlar oluyor. Hazır deste de şöyle önümde. Ben diyorum bir bakayım. Mesela geçenlerde baktım bir danışanda şöyle bir durum çıktı. Ailede herkes nazara ya da büyüye denk gelmiş. Hatta bir kişinin sırf bu sebepten hayatını kaybettiğine inanıyorlarmış. Böyle bir şey doğru mu? Çünkü benim çocuğum da hasta. Böyle bir şey olabilir mi dedi. Öylesine çektim. Bu çıktı. Ölüm, O kart aldaçan. ne? Ah, Ölüm, aldaçan, sonlandıran. Gerçekten doğruymuş yani. Gerçekten ailelerinde birisi nazarla bu dünyadan gitmiş ya da büyüyle. Dolayısıyla şu anda hani sizin dediğiniz gibi hangi konularda sorulabilir? Benim gördüğüm kadarıyla her konuda sorulabilir. Ama siz cevabı duymaya hazır mısınız? evet. Rota belirleyeceğiz. Evet. Hazır mısınız o rotayı takip etmeye? O cevaplar hani çok derin bir yerden vuruyor. Ki ben ağladım. Yayına gireceğim. Son hazırlıklarımızı yapmak üzereyiz. Ama ben Gözyaşıma engel olamadım yani. Demek ki çok derinden. Yani gerçekten çok enteresan, çok etkilendim. 15 Kasım için söyleyeyim de bütün katılımcılara makyajsız Lütfen. gelsinler. Ağlıyorlar. Evet, Yani evet çok uyarı yapalım. gözyaşlı. Evet, gerçekten. Aslında travma da çalışmıyoruz. Atalar da çalışmıyoruz. Başkasının sorumlulukları, başkasının günahları, geçmişte yaşadığın travmalar hiçbirisiyle çalışmıyoruz. Ben bu kadar gözyaşı beklemiyordum. Ama anlık resmi görmek de insanları çok üzüp ağlatabiliyor. Aynı etkiyi sizde de yapıyor mu onu merak ediyorum. Sonuçta yaratıcısısınız. Bu fikir bana vergüyle yani ilhamla geldi. O yüzden evet, benim bilinç dışımdan çıktığını, anası olduğumu söyleyebiliriz. Kader Atlası'nda doğurdum. Daha kaç çocuk böyle doğuracağım bilmiyorum ama gerçekten bunda doğurdum. Şöyle yaptık. 10 kişi bir araya geldiğimiz zaman o kadar heyecanlandık, o kadar doğru cevaplar çıktı ki oğlum da ben de birer birer kendi sorularım için dizime girdik. Oğlumda da birebir aynı çıktı. Benim dizimimde de aynı çıktı. Şimdi ben sıklıkla şunu soruyorum. Benim bu dünyadaki pozisyonum nedir acaba? Benim hayat amacım nedir? Bu arada hayat amacı da birebir de çok merak Ah, edilip çok sorulan bir soru. Evet. Benim ben bunu hayat amacım ne? sorabilir miyim yayında Al, birazdan? buyurun. Ah, Umayana. Humayana değil mi Zaten bu? şimdi hayat amacımın Umayana Ah, olması şöyle bir durum. Zaten benim Türk mitolojisine girişim rüyamda ilk defa hiç bilmediğim evet. halde Umayana'yı görmemle oldu. Biz elbisesinin eflatun rengine de buradan karar verdik. Çünkü rüyamda aynen böyleydi. Eflatun da elbisesi. Fakat henüz o zamanlar elimizde Türk mitolojisi yok, hiçbir şey yok, hiçbir fikrimiz yok. Umayana'yı gördüm, ardından ejderhayı gördüm. Ya bunlar benden çok üstün rüyalar. Bunlar kolektif bir Tabii. mesajdır. Ayşegül resmeder misin dedim. Ayşegül'le beraber çalıştığımız için Ayşegül resmetti. İlk resim bu. Biz daha sonra 3-4 ay kadar sonra Türk mitolojisi araştırmaya başladık. Ama görüyorsunuz hayat amacım zaten Umayana'ymış. Bu arada her hayat amacı açtığımda Umayana çıkıyor. Hayat amacıyla ilgili aslında ben 3 kart seçtirtiyorum bana soranlara. Size seçelim mi Tuğba Hanım? Bir yorum yapalım mı bu konuda? Seçelim mi seçmeyelim mi bilmiyorum ama seçelim evet. Tamam. Benim hayat amacım ne? Tuğba'nın hayat amacı ne diye soruyorum. Bakalım. Bakalım tek seferde çıkacak mı? 3 adım da yapmak gerekebilir. Bir bakalım. Şöyle gibi hissediyorum. Şu. Bir saniye tuttuğumu almaya çalışayım. Bu. Aa! Tuğba Hanım ne kadar güzel bir kart. Şöyle ki Ay. böyle bir kart şu demek. Bu arada ben kartları 3 gruba ayırdım. Şu anda bu 6 kartı da ona göre seçtim. Bir tanesi süper ego dediğimiz ilahi bağlantıda olduğumuz ya da toplumsal kurallara çok önem verdiğimiz, itibara çok önem verdiğimiz, tahtı önemsediğimiz yer. İkincisi Evet. ego dediğimiz aslında doğumla ölüm arasında yaşam savaşı verdiğimiz, yaşamı anlamaya, kendimizi tanımaya çalıştığımız yer. Kartlar bunların cevabını veriyor. Bir de bilincin altı dediğimiz, it dediğimiz yerdeki cevaplar var. Bu kart şu anda süper ego dediğimiz en üstteki ilahi olanla bağlantıda olduğumuz. Yani siz diyorsunuz ki benim hayat amacım ne? Benim hayat amacım bir kere Yaradan'ı hiç unutmamak. Onunla bağlı olduğumu hiç unutmamak. Ama diğer taraftan
kendimi göstermeye de geldim ben bu dünyaya. Sizin bir hak edişiniz olduğuna inanıyor ruhunuz. Her insanın vardır mutlaka. Fakat inandığınız hak ediş gösterişli bir yerden, güçlü bir yerden. Bütün bunları deneyimlemeye gelmişsiniz. O yüzden gereksiz mütevazilik yapıyorsanız gereksiz mütevazilikten çıkınız. Sizin de biliyorum birçok yeteneğiniz var. O yeteneklerin hepsini gösterin. Çünkü hayat amacınız aslında göstermekmiş. Gösterdiğiniz zaman böyle parlamakmış. Ve sizin Virgül sezgileriniz kesin koyabilir miyim? güçlüdür. Çok etkilendim. Evet, çok güçlü. Çok şükür ki. Evet. Yani Ve şu onu da an buradan şoke anlıyoruz. oldum. Evet, Aa, evet. neden şoke oldum? Elinizdeki kart ve sizin bu kartı yorumlamanız ve bunun sesi olmanız, yani kartın sesi oldunuz az önce siz. Yani çok enteresan. Astrolojik bütün tanıdığım astrologlardan aldığım harita analizlerinde, doğum haritası analizlerinde aldığım yorum, yani benim kendi haritama özel yapılan yorum şuydu. Ya çok etkilendim şu anda gerçekten Zeynep Hanım. Senin sahnede olman gerekiyor. Evet. Gereksiz mütevazilik yapma. Sen kesinlikle ve kesinlikle ışıklar altında, biraz böyle şey olacak, egosal bir şey gibi görülebilir şu an bu, ama bana yapılan Burası. yorum buydu. Hı hı, hı hı. Evet. Ya inanamıyorum şu anda gerçekten. Evet, evet. İnanamıyorum. Aynı yorumu siz yaptınız. Sizin en büyük korkunuz ne olur? Ya düşersem? O kadar yüksek bir yerde ki ruhunuz. Düşmemek için çıkmamayı tercih edebilirsiniz. Ama çıkmanız lazım. Yani eğer tekamül ediyorsak, ruhun yolculuğu varsa o zaman ruhun yolculuğu hayat amacının gerçekleşmesiyle olacak. Son anımızda, son nefesimizde biz bu dünyadan giderken keşke diyorsak boşuna bir ömür yaşamışız. Çok enteresan ve mutsuz olacağım söylenmişti mesela. Eğer harita bunu istiyor ve sen bunu gerçekleştirmezsen, korkar, kendini geri çekersen sen mutsuz olursun. Senin burada olman gerekiyor denilmişti ve bu O kartta zaman bunu söylüyor ve çok enteresan. O zaman bir adım ileri götürelim. Çünkü şu an kader atlasındayız. Kader atlası da Tamam. çok fazla cevap verebilir. Diyelim ki Tuğba bugüne kadar hayat amacını neden gerçekleştiremedi? Allah. Yapalım Neden hadi bakalım. kaçındı? Şunu hissettim. Aman Allah'ım. Ah, Düşmekten ne korkuyorsunuz. çıktı? Var olan Aynı şeyin şey. bitmesinden korkuyorsunuz. Şu an her neye Evet. sahipseniz onun sonlanmasından o kadar çok korkuyorsunuz ki kendinizi gerçekleştiremiyorsunuz. Hayattaki mevcut durumunuzu değiştirmeye izin verirseniz, belki bazı şeyleri bitirmeye izin verirsiniz. Çünkü alda çağın aynı zamanda sonlandırandır. Ölmek demek, tarot kartlarından az önce bahsetmiştik. Hani kuleden atlayan bir adam vardı ya Evet. böyle baş aşağı. İşte o kartın muadili bu kart aslında. Yeniden doğmak istiyorsan başlamalısın. Yeniden doğmak istiyorsan bu dünyada bir şeyleri bitirmelisin. Yer Bir de açmak belki de yeniye. yer Evet. açmak. Bir de kendinizi suçlamaktan vazgeçin. Bu kart aynı zamanda cezalandırıcıdır. Eğer kişi kendi kendini suçluyorsa o zaman bu cezalandırıcı kart çok sık karşımıza çıkıyor. Yine ağlayacak Gerçekten Tuğba'm. şu an. Eyvah. Evet. Moderatörlere bakmamam Ağlayacak. gerekiyor. Ben onu anladım. Dağılıyor Evet, moderatörler. gerçekten. Evet. Teşekkür öyle oluyor. ediyorum bu arada. Şeyi sormak istiyorum. Şu anda hani kolektif olarak bakacak olursak mutlaka en doğru yanıtı alacağımızı artık inanıyorum, biliyorum. Three Eye Atlas diye bir gezegen dışı, güneş sistemi dışından bir yabancı ziyaretçi. Şu anda dünyanın da aslında üzerinde durduğu ama devletlerin de sessiz kaldığı bir ziyaretçi cisim mi, gök cismi mi, bir araç mı? Yani bunu merak ediyorum ben gerçekten. Çünkü henüz bir sonuca varmadı. Hem endişe uyandırıyor hem merak uyandırıyor. Soralım. Aslında hiç takip etmiyorum. Hemen kartlara soracağım. Ben özellikle takip etmiyorum. Şöyle, benim bir şeyi takip etmem için onunla ilgili bir hisse sahip olmam gerekiyor. Hiçbir şey hissetmiyorum. Gelen şey belki bir uzay gemisidir. Yani o yüzden ben hissetmiyorumdur. Eğer bu bir göktaşı olsaydı, bir ejderha metaforu olsaydı, bizim binlerce yıldır onun ejderha olduğuna inandığımız tarzda Halley kuyruklu yıldızı gibi şu mesela bükreğimiz var biliyorsunuz, kartları içine koyuyorum. Dünyanın en iyi ejderhası. Bu bir göktaşı aslında. Mesela şu anda gelen bu bahsi geçen şey böyle bir ejderha olsa ben kesin onu hissederim. Hiçbir şey hissetmiyorum. Yani ejderhadan kastım bir göktaşı olsa. Bu bir göktaşı değil, onu söyleyebilirim. Kartlardan önce söyleyeyim yani, göktaşı değil. Bence uzay gemisidir o yüzden, çünkü hissetmiyorum. Uzaylarda da hiç temasım olmadığı için. Şimdi ben kartlarıma sorayım. Kartlar, siz ne diyorsunuz? 3 iyi atlas için çekiyoruz. Evet. Evet, aynen. 3 iyi atlas ne olabilir? Acaba kartlar buna nasıl bir cevap verebilir? Biraz daha sorumuzu spesifikleştirelim. Şöyle diyelim. Çünkü benim 6 tane kartım var ya, hani doğru bir cevap alabilmek açısından. İyi mi kötü mü diyelim? 3 iyi atlas Peki. dünya açısından
hangi maskeyle geliyor? Bize kendini ne olarak gösterecek? Bence bu güzel oldu. Soru şimdi güzel Bence oturdu. de. Şu. Öğretmenmiş. Ne çıktı? Bu dünyaya öğretmeye geliyormuş. Uzaylı bunlar herhalde. Bu dünyayı öğretmeye geliyormuş. Kayıt altına alınsın. 3i Atlas, Kader Atlası'nın verilerine, onun cevabına göre bu dünyayı öğretmeye geliyor. Bu karakter Şimilte'dir. Sonsuz sevgidir. Şurada canavarlar vardır. Canavarlar onun yavrusudur ve onları dahi sever, onlara sahip çıkar. Çünkü annelik böyle bir şeydir. Mecbursundur. Ayrıca bir cehenneme düşsen, çünkü kendisi yerin altında yaşar. Diyelim ki sen iyi bir ruhsun ve cehenneme düştün. Korkma, orada da seni koruyacak bir koruyucu vardır. Sen hiçbir yerde yalnız değilsindir. Yerin altında mı yaşar? Evet, Şimilte yerin altında yaşar. 3i Atlas'la ilgili içerisindeki o ziyaretçilerin, yabancı ziyaretçilerin yerin altında yaşadığı söylenen reptilyanlar olduğu da iddia ediliyor. Evet. Şu an İşte şok hiç oldum. araştırmadım demiştim. Ben gerçekten bilmeden anlatıyorum. Ama kartlar yanılmaz. Ama iyilermiş. Yani onu söyleyeyim. Bu iyi bir Yani bu eğitici mesaj çünkü. neyse iyi bir mesaj. Bu iyi bir mesaj. Şeyi de unutmayın. Aa. Onlarla karşılaştığınızda kendi içinizdeki rehbere, yani öz bilincinize sormayı unutmayın. Zaten bu kartları bu kadar ortaya çıkarmamın, bu kartların bu kadar doğru cevap vermesinin sebebi de bu. Bunlar bizim öz bilinci. Binlerce yıl önce sayısız Türk halkı bunlara inanmış. Bunlara bir anlam vermiş. Bunları bir destana yazmış, tarif etmiş. Belki bir kayanın üzerine resmetmiş. Biz oradan bunları bularaktan şimdi bu kadar net bir şekilde anlatabiliyoruz. Bu sayede resmedebildik. Eğer bunu böyle tarif etmeselerdi biz nasıl resmedelim? Resimleri yok ki. Türk tarihinde Türk mitolojisinin 70 karakterinin birçoğunu ilk defa biz resmettik. Mesela Umayana farklı görüntüde resmedilmiştir. Erlik farklı görüntüde resmedilmiştir. Ülgen de resmedilmiştir. Ama az önce gösterdiğim Şimilte'yi biz görmedik. Biz daha önce böyle bir resim hiçbir yerde görmedik. Biz resmettik. Diğer yaptıklarımızı da kendi araştırmalarımıza göre yaptık. Yani başkasının resmine bakarak değil. Zaten bakarsanız hiçbir yerde Umayana'yı bu yorumuyla göremezsiniz. Biz hiçbir yerine bakıp benzeterek yapmadık. Kendi araştırmalarımıza göre ne olduğunu zannediyorsak, bir de benim rüyamdaki elbiseyle birleştirerek. Evet. Diğerlerinde sadece verilere dayanarak, elimizdeki araştırma verilerine dayanarak. Mesela bu Erlik. Farklı farklı yorumlarını görürsünüz ama birebir aynısını hiçbir yerde göremezsiniz. Çok Bu kadar enteresan. doğru çıkmasının sebebi sayısız Türk halkının bunlara mana vermiş olması. Ve bunların hepsinin bizim atalarımız olması, inananların. O atasal genlerde bizim içimizde var. Yani öz bilincimiz aslında burada kayıtlı olduğu için bu kadar net çıkıyor. Yoksa büyülü kartlar değil, yani normal sıradan kağıt bunlar. Aslında spiritüel bir yanı var. Evet, belki Var. teknik olarak hani değil mi? Var. Ben özellikle kendini şaman zanneden, şüphelenen ya da şifacı zannedenlerin de 15 Kasım'da buyurup gelmelerini isterim. Çünkü şimdi diyelim ki ona şöyle deriz. Sen kimsin? Bu soruyu sorabiliriz. Biraz sonra size de soralım. Şu anda mesela Evet. kendini şifacı zanneden birisi için soruyorum. Sen kimsin? Diyelim ki kişi kendini böyle seçti. Yani Şimiltey. Evet. Şimiltey yerin altında kamların da eğiticisidir aynı zamanda. O yüzden evet, doğru söylüyor. Bir şifacı olabilir. Ama kendini bu zannederken gidip de mesela bu çıkıyorsa o zaman hem kendisini hem başkasını sadece manipüle ediyordur. Yüzleşme. Bu bakımdan böyle bir yüzleşme için de çok faydalı olur. Bir de şunu yapacağım. Duru görü testi yapacağım Tuğba Hanım 15 nasıl olacak Kasım'da. bu? Şöyle olacak. Bir sahnemiz var. Sahneye önce bir kişiyi alacağım. Kişiye diyeceğim ki sen hangi konuda geldin? O sorunu söyleyecek. Kartını çekmiş olacak. Diğer katılımcılarda da kartlar var. Şimdi o sahnede ve kartıyla beraber duruyor. Ben oturanlardan kişinin açana kadar kartının ne olduğunu tahmin etmelerini isteyeceğim. Diyelim ki birisi 30'da 25 yaptı, 20 yaptı. Demek ki duru görüsü gayet açık. Sezebiliyor. Bu da çok güçlü bir sezgi olacak. Karşısındakini de hele biliyorsa evet, kendini test etmiş olacak. Duru görüsü gelişmiş kişiler aynı zamanda hani iyi birer rehber olabilir mi? Rehber adayı mıdırlar? Yani benim duru görüm çok gelişmişse bunu ben nasıl kullanırım iyi anlamda? Önce onu kontrol edebiliyor musun, edemiyor musun, ona bakacağız. Şöyle kontrol edebiliyor musun? Kontrolsüz güç değildir. Evet, böyle bir yetin, yani kutun, yani sana verilmiş bir yeteneğin olabilir. Ama diyelim ki sen bir topluluğa giriyorsun, topluluktan çıktığında hasta çıkıyorsun. Yani duru görün çok açık, kimin ne olduğunu biliyorsun ve bir empat gibi de aynı zamanda bütün onların enerjilerini çektin çıktın. Demek ki yönetemiyorsun. Şimdi yönetmek için neye ihtiyacın var? Ne yaparsan yönetirsin, yine kartlar söyleyecek cevabı. Evet, sende bu yetiler var, sen bir şifacısın. Peki bu şifacılıkla rehberlik edecek misin, etmeyecek misin?
etmek için neye ihtiyacın var? Kartlar cevap verecek. Ben de bilmiyorum. Ben de çok şey öğreniyorum bu arada kartlardan. Zaten hiçbir şey bilmediğimi Peki söylemiştim. şey yapamaz mıyız? Hı hı. Mesela şu anda eminim yorum yağacak ve hani herkes izleyen herkes keşke şu anda hani bir kart çekseler benim kafamdaki soru için diyorlardır. Ben de Evet, evet. izlesem ben de derim, düşünürüm. Hı hı. Böyle bir şey mümkün olabiliyor mu? Yani kolektife bir kart çekip ya da herkesin kafasındaki soruya. Ben şimdi Reel'lar için aslında ben de o sırada bir deneme yapmış oluyorum. Kart seçiyorum. Ama o kartı mesela şöyle diyorum. Şu anda bu videoyu seyrediyorsan ve eşin narsistse bakalım sen eşinin gözünde nasıl görünüyorsun diyorum. Yine o zaman bundan devam edelim. Lütfen yapalım bunu, evet. Çünkü Şimdi bunu şöyle yaşayan diyelim. çok fazla insan var. Hı Bu hı. yayını seyrediyorsanız ve şu anda eşinizin narsist olduğundan şüphe ediyorsanız o zaman bu kartı sizin için Allah. çektim. Eşiniz sizi nasıl görüyor? Arkadaşlar Aa, eşiniz sizi niye seçmiş biliyor musunuz? Çünkü narsistler en güçlü, en parlak olanı seçmeyi severler. Çok güçlü ay, olduğunuz için, çok parlak, potansiyeliniz çok yüksek olduğu için sizi tüketene kadar adeta bir turp rendesinde rendelenmiş gibi düşünün. Sizi o hale getirene kadar uğraşacaklar. Ama siz o parlak olandınız. Kocaman, çok güzel, çok potansiyeli yüksek olan. Eğer eşiniz narsistse sizi yüksek potansiyelinizden dolayı seçmiş. Şeyi soralım şimdi. Bunun devamını da cevaplayalım. Nasıl kurtulursun? tamam. Hangi role girersen bundan çıkabilirsin? Senin de onunla aynı şekilde savaşman gerekiyor. Yani bu kart çoğu zaman narsist ifade etmek için çıkar. Şimdi sana çıktığına göre aslında senin bu narsisti onun seni manipüle ettiği gibi manipüle etmen lazım. Onun oyununu bozarsan oradan çıkabileceksin. Eşinin sana yaptığı oyunları lütfen fark et. Mesela seni aşağılıyor ya, sen bilmezsin diyor ya. Tam bu noktada bunun sadece seni rendelemek için söylenmiş, seni o turp gibi parçalamak için söylenmiş bir söz olduğunu fark et. Seni yok etmeye çalışıyor. Tek çabası bu. Bunu fark ettiğin zaman gitgide oyunu bozulacak. Bu çıktığına göre şunu da yapman gerekiyor. Kim olduğunu hatırla. Sen ancak kim olduğunu hatırlayarak buradan çıkabilirsin. Çünkü bu kart aynı zamanda senin hipnoza girip kim olduğunu unuttuğunu da bize gösteriyor. Kendini çoktan unutmuşsun. Onun sana biçtiği o role çoktan girmişsin. Hemen kıyafet değiştirir gibi kendi gerçek kimliğini yeniden giymen gerekiyor ki işe mi girersin? Yeniden makyaj mı yaparsın? Arkadaşlarına mı buluşursun? Ne yaparsın bilmiyorum. Ama kocanın sana giydirdiği, takındırdığı o tavırdan çıkarak eşinin oyununu bozabilirsin. Şu an temsilde olsaydık mesela karşı taraf konuşuyor olacaktı. Eşi konuşuyor Evet. olacaktı. Dahası da olurdu. Ben tek başıma ancak bu kadar söyleyebilirim. Ama çok çok büyük bir açılım. Yani şu kadar kısa bir şeyde bile, anda bile çok büyük bir açılma sebebiyet veriyor. Biraz böyle orta Ne yaşlarla ilgili bir soralım? şey hissettim. Emeklilerle ilgili mesela 50'den 60'ından sonrasıyla ilgili. Mesela bu programı seyreden 60 yaşın üzerindeki herhangi birisi kendini nasıl görüyor bu hayatta? Senin duruşun hayatta nedir? Emeklisin, 60 yaş civarındasın. Böyle 50 ile 60 yaş arası. Nasıl görünüyorsun hayatta? Gel bakalım. İçimden öyle geldi. Bak sen de böyle Aa, göründün. Yani şu andaki yaşınla bazen insanları biraz yönlendiriyor olabilirsin. Hatta onları yönlendirme yolunda biraz işte yine bir manipülasyon söz konusu. Bu videoyu seyrediyorsan bu bir uyarıdır. Eğer bu hoşuna gitmediyse hadi ya böyle mi görünüyormuşum dediysen gel buradan nasıl çıkarsın şimdi ona bakalım. Ne yaparsan nasıl bir temsile girersen şu olmaktan kurtulabilirsin. Eğer bu seni rahatsız ettiyse ama sen hem manipüle ediyor hem insanları yönlendiriyor hem bundan zevk alıyorsan kal burada. Ama yok ya olur mu öyle şey hiç bilmiyordum bak hocam çok şaşırdım gel çıkalım diyorsan o duruşunu o aa, tavrını oradaki yerini sonlandırman gerekiyor. Yani aslında bir bakıma inanılmaz. şu anda bu video ile beraber seni bir bilinçten bir başka bilince davet ediyorum. Bak bilinç dışın hiç farkında olmayabilirsin. Çok iyi kalpli bir insan olabilirsin. Herkese müdahale ediyorsun. Ancak bunu şu anda fark edersen durdurabileceksin. 50 ile 60 yaş arasındaysan, emekliysen senin için çekmiştim. Yorumlara da ay Akın, valla utandım ama aynı ben yazabilirsiniz. Ya bu arada ben de kartları şöyle evliyiz. biraz göstereyim. Hani bilerek Tabii, çektiğimi sanmasınlar. tabii. Bakın ne kadar çok seçenek var. Bu kadar seçenekten neler çıkıyor soruya göre. Ve Evet, bakmadan müthiş. seçiyorum. Evet. 90 seçenek var değil mi? 90'dı. 90 içinde 6 İnanılmaz yani. karakter var. Düşünün Nokta yani. atışı. Evet. Evet. Evli kişi kayınvalidesiyle ya da eşinin ailesiyle büyük bir sürtüşme yaşıyor Çok mesela. iyi. Bunu nasıl sorabiliriz? Eşinizin ailesi sizi nasıl görüyor?
Bunu soralım mı? Lütfen. Evlisiniz, eşinizin ailesiyle büyük bir problem yaşıyorsunuz. Acaba eşinizin ailesi sizi ne sanıyor, nasıl İçinden de görüyor çıkamıyor. onların gözünde? Evet. Ya sizi çok Ah, tehlikeli görüyorlar. Diyorlar ki bu aramıza girdi. Artık mesela siz kadınsınız, onların oğlu. Oğlumuzla ilişkimiz eskisi gibi olmayacak. Sizden korkuyorlar. Peki siz onları nasıl görüyorsunuz bu esnada? Ay ya inanılmaz bu yayını inanılmaz. Evet. siz de onların oğulların akıllarını çeldiğinden korkuyorsunuz. Diyorsunuz ki ne zaman eşim onlara gitse oradan döndüğünde aramız bozuluyor. Oysa ki biz ne kadar güzel anlaşıyorduk diyorsunuz. Nasıl düzelir? Siz nasıl görünürseniz onların gözünde aranız düzelir. Şu olsun. Sizin koşulsuz olarak sevgiye sahip olduğunuzu, onlar böyle bir canavar bile olsa onları sevebileceğinizi göstermeniz gerekiyor. Yani size kötülük ettiklerini fark ettiğinizi belli de edebilirsiniz ama yine de saygılı davranırsanız onlara, onların oyunu bozulacak. Mesela buna şey çıkmadı. Hani aynı ol, sen de öyle davran kartı çık. Çok enteresan. Evet. Ve yine göstereceğim. Bakın çok fazla seçenek var. Bu kadar çok seçenekten çıkıyor bunlar. Bakın. Bu kadar böyle seçenekler var. Size sürekli neler çıkıyor? Hep aynı şey çıkıyor. Şaşırtıcı değil mi? Bak. Halbuki çok fazla seçenek var yani. Şey aklıma geldi. Yine izleyicilerimiz arasında mutlaka olacaktır. O yüzden onlar adına bir sözcü gibi bu soruyu sormak isterim. Anne olmak istiyorum veya biz ebeveyn olmak istiyoruz. Çocuğum olsun istiyorum ama çok uğraştığım halde bir türlü olmuyor. Kader Atlası bunu nasıl yorumlar? Neden? Neden? Bakalım ruhlar aleminde siz herhangi bir bebek ruhun gözünde nasıl görünüyorsunuz? Ya Ah, olacak. Bakın böyle güzel bir annesiniz. Anne olmak sadece bir bebeği doğurmak değildir. Aynı zamanda bütün yavrulara sahip olmaktır. Sahip çıkmaktır. Beslemek ve büyütmektir. Şu anda yine bu yayını seyrediyorsanız biliyorsunuz hiçbir şey tesadüf değil. Buradasınız. Bu soruyu duydunuz ve irkildiniz. Dediniz ki evet nicedir bir bebek hasreti çekiyorum ama olmuyor. Neden? Aslında çok hazırsınız. Lütfen ben yapamıyorumdan vazgeçin. Benim olmuyordan vazgeçin. Şöyle bir noktaya gelin. Ben zaten besleyen ve büyütenim. Ben rahim enerjisine sahip olanım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olanın adıyla. Bunu ara ara içinizden tekrar ediyor olmanız, sizdeki o rahim enerjisini hissediyor olmanız burada destekleyici olabilir. Siz zaten hazırsınız. Gelecek. Bize de geldikten sonra haber verin lütfen. Çünkü bunlar kehanet kartı değil. Söylemiştim. Mevcut evet. durumunuzu gösteriyor. Mevcut durumda röntgeniniz zaten hazırsınız. O yüzden diyorum ki gelecek. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yine ağlattınız ve çok etkilendim. Evet, kehanet kartı değil bunlar. Bu ayrımı doğru yapmak gerekiyor. 15 Kasım'da 30 kişilik bir uygulama var. Tekrar isterseniz bu dizilimden söz edelim bitirmeden Hemen önce. anlatıyorum. Buyursunlar. Teşekkür ederim. İstanbul'da Taksim'de İstanbul Sinema Müzesi'nde ben bir salon kiraladım. Bu salonda 30 kişiyi ağırlamak, her gelen bireyin bir sorunu üzerine bir dizilim açmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Daha sizden öğrenecek çok şeyim var. Gelin, siz nasıl görünüyorsunuz? Zanlar aleminde başkaları sizi nasıl görüyor? Var olan sorunuzun hiç şimdiye kadar fark edemediğiniz çözümü bu temsillerde acaba nerede? Ben rotayı ayarlamaya hazırım. Siz rotayı uygulamaya hazırsanız hepinizi bekliyorum. Sevgili Zeynep Dündar, çok teşekkür ediyorum Ben katkınız çok teşekkür için. ederim. Kader Atlası hayırlı olsun. Herkesin hayatında muhteşem açılımlar ve dönüşümler yaratsın ki yaratacak da eminim. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek Sağ üzere. olun. Hoşçakalın.